Şunu içseydim ya. Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Kanalı açtığımdan beri aklımda olan bir fikri şu an hayata geçiriyorum. Saçlarımı nasıl şekillendirdiğimi size anlatacağım. Benim saçlarım normalde yani şu ıslak haline dokunmayıp kurumasını beklersem kıvırcık hale geliyor ama çok bonus değil. Buradan aşağısı kıvırcık hale geliyor. Ben saçlarımın doğal halini de kullanmayı seviyorum ama maalesef doğal halinin ömrü bir gün, yani ertesi gün banyo yapmazsam çok kötü bir hale geliyor ve taradığım zaman kıvırcık saçlılar bilirler o kıvırcık tarandığı zaman ne hale geliyor. O yüzden genelde duştan çıktıktan sonra, özellikle kış aylarında, yazın zaten her gün duş aldığımız için bu çok gerekli olmuyor ama özellikle kış aylarında hem kurutabilecek hem de dalgalı fön çekebilecek bir uygulama yapıyorum. Ne olduğunu tam söyleyemedim şu anda. Gözümün altındaki rimeli sildim mi ben? Artık olan oldu. Önceki videomda da şuraya linkini bakayım. Evet, buraya linkini koyarım. Yine saçlarımı nasıl yaptığımı göstermişim ama detaylı değildi tabii ki ve konuştuğum bir video da değildi aynı zamanda. O yüzden hem kullandığım ürünün markası soruldu hem de sadece kullandığım ürünün markası soruldu. Ben de bu pratik yöntemi size de paylaşmak istedim. Bu pratik ürün aynı zamanda. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Öncelikle kullandığım ürün bu Arçelik'in, şu an üstünde saçlar var, özür dilerim ama Arçelik'in Fashion Line taraklı fön. Bu ürün bir fırçalı fön makinesi, fırçalı saç kurutma makinesi, taraklı fön. Ben taraklı fön diyorum. Linkini aşağıya bırakırım nereden alabileceğinizi. Bir zamanlar ne kadar aldık bilmiyorum ama şu anda internette bir sitede 100 liraya görmüştüm ben bir arkadaşıma linkini atarken. Bir tane daha vardı. Ay bir dakika, ayağım çok acıdı. Ben bunu kullanmadan önce Romenta'nınkini kullanıyordum ama yurtta kaldığım dönemde o da arkadaşımın saçına takılmış maalesef. Elif, izliyorsun biliyorum, seni çok öpüyorum. O yüzden bunu almak durumunda kaldık. Bu da aynı işi görüyor. Yani ikisinin arasında çok bir fark yok. Demeye çalıştığım, Romenta'nın da bu tarz bir ürünü var. Hatta birebir aynısı var. Başka markalarında vardır. Onlara bakabilirsiniz. Fırçalı fön makinesi yazdığınız zaman zaten çıkıyor karşınıza. İlk olarak da bu çıkıyor bildiğim kadarıyla. Teknosa'da da olması lazım. Bu nasıl bir ürün peki? Bunun başlığı normalde değişiyor olması lazım ama ben bizimkinin kutusunu hiç kurcalamadım. Sadece bu yuvarlak fırçalı başlığını kullanıyorum ben. Burayı değiştirebiliyorsunuz ama ben aldığımdan beri hiç değiştirmedim. Önceki makinede de değiştirmemiştim. Aynı zamanda buradan şuradaki tuşundan soğuk ya da sıcak ayarlayabiliyorsunuz saçınızı nasıl kurutacağınızı diyeyim ama tabii ki soğuğun bir etkisi olmayacağı için ben her zaman sıcak ayarındayken fönlüyorum ve 0, 1, 2 diye dereceleri var. Onu da buradan ayarlıyorsunuz. Ben her zaman 2'deyken saçlarımı fönlüyorum çünkü daha rahat şekil almasını sağlıyor. Saçlarım ben %90 hafif nemliyken kurutuyorum. Mesela bu halinden biraz daha kuruyken normalde fönlüyorum. Çünkü en iyi sonucu o zaman alıyorum. Tamamen ıslak olduğu zaman çok iyi bir kurutma makinesi değil açıkçası. Dipleriniz biraz nemli kalabiliyor. Ama hafif nemli olduğu zaman işte duştan çıkıyorum, makyajımı yapıyorum, giyiniyorum. Gerçi şu anda onu yapıyorum ama saçlarım bir türlü kuruyamadı. O zaman böyle hafif nemli, kendi haline biraz dönmüş haliyle yaptığım zaman çok iyi bir sonuç alıyorum. Bakalım şimdi nasıl olacak gerçi. Elim alışkın olduğu için genelde önlerden başlıyorum. Normalde doğru olan saçlarda şekil vermek için arkalardan başlamaktır. Arkadan başlayayım o zaman, hadi sizin güzel hatırınız için. Buradan bir tutam alacağım. Şimdi önce göstereceğim açmadan. Saçıma dipten takıyorum. Bir tur çeviriyorum ve bu şekilde indirerek yapıyorum fön işlemini. Önce bir saçımı tarayacağım çünkü dolambaçları varken bu işlem zor yani. Buhardayken kapatıyorum, çekip elimle bir daha şöyle dalgalandırıyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde buklesi kalıyor. Yukarılarını biraz daha düzelteceğim çünkü şu an dipleri hala biraz ıslak kaldı. Bu şekilde devam ediyorum. Normalde dediğim gibi yarı nemli olduğu zaman bu işlem benim
5 dakikamı ya da 10 dakikamı alıyor. Ama şu an kurutmak için biraz daha uzun tutmam gerekiyor haliyle. Kıvırıyorum ve bırakıyorum. Zaten ısıdan kendisi şekil alıyor bu şekilde. Mümkün olduğu kadar ince tutamlar almaya çalışıyorum ama zaten normalde aceleyle yaptığım için bu kadar ince tutamlar almam mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi bu taraf şu an maşalı gibi duruyor. Saçımın tamamı bitene kadar bunlar böyle kalacak. En son hafifçe karıştırıyorum. Çok karıştırırsam da çünkü tekrar karışık, dağınık yani kabarık görünüyor. O yüzden ben hafif böyle bukle bukle kalmasını seviyorum. Şimdi diğer tarafı da yapıp geleceğim hemen. Saçlarımın iki tarafını da fönledim. Geldim şu anda. Şimdi şu ön kısımlarını biraz düzenleyeceğim. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Saçlarımın iki tarafını da yüzümün dışına doğru çevirerek fönledim. En son önümden iki tutam alıyorum. Tarakla şöyle bir kere yukarı doğru tarıyorum. Ve sonra fönümü alıp hafifçe yukarı doğru tarayacağım ama şu kamerayı biraz hafifçe bombe vererek yapacağım ki ön kısımları özellikle yüzüme yapışmasın. Sonra bunu ikiye ayırıyorum. Evet, bu şekilde yüzüme yapışmasını da engelledim. Parmaklarımla hafifçe karıştırıyorum. Ben zaten günlük olarak saçlarımı hep bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde görmek hoşuma gidiyor ve normalde kendi haline bıraktığım zaman saçımı bir gün kullanabilirken bununla 2-3 güne kadar kullanabiliyorum. Biraz pislik oldum galiba ama bu şekilde. Sponsorlu falan değil bu arada. Ben bayağı liseden beri bu ürünü kullanıyorum saçlarımı şekillendirmek için. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun dışında beni Instagram'dan Makeup ve Muggle adıyla, Twitter'dan da Halim Evladi adıyla takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.